Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni videoyla yine sizlerleyiz. Endonezya Java Adası Jakarta şehrinden kucak dolusu selamlar. Yanımda Melih abim, Volkan abim ve Nisa yengem var. Hep beraber burada oturduk, sohbet edeceğiz, röportaj yapacağız. Melih abi nereden geliyor? Tabii Türk vatandaşı kendisi ama Avustralya'dan geliyor. Avustralya'da yaşıyor kendisi kardeşiyle beraber. Nisa yengeyle 20 yıl önce evlendiler. Mutlu mesut bir hayat yaşıyorlar. Uzun zamandır da beni takip ediyorlar. Bekir kardeşim biz Endonezya'ya geleceğiz. Zafer Paşa'ya küçük bir hediye de getirdiler. Sağ olun, teşekkür ederim bu arada abi. Kanguru istedim, onu getirdi. Sağ olsun. Güzel bir hediye getirdiler. Allah razı olsun. Gelmişken dedim sizi bırakmayacağım. Dedim abi video çekeceğiz. Dedi tamam Bekir kardeşim çekelim. Ama önceden şöyle bilgi vereceğim. 20 yıllık evli. Hemen hemen 10 yıllık evliyim. Abim yeni damat. Volkan abi buraya evlenmeye geldin. Evet. Sohbet edeceğiz Volkan abiyle. Melih abimin kardeşi sağ olsun Nisa Hanım, Nisa yengemiz Volkan abiye de aracı oldu. Eş adayını da bulmuşlar. Evleneceğini söylüyor. Mutlu olacaklar diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Efendim videonun başında sizlerden ricam var. Nedir? Kanala abone olarak, videoları beğenip yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın lütfen. Katıl butonumuz aktif, süper teşekkür butonumuz da aktif. Bunların da bilgisini vereyim. Tabii ki Instagram ve Facebook'tan da Bekir Önal yazaraktan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Özel sorunlarınız varsa konuşabiliriz. Melih abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkür Şöyle ederim. mikrofon al abi, sen de dursun artık. Teşekkür ederim. İyiyim çok şükür. Uzun yoldan geldin. Evet. Biraz kendini tanıtır Aslında mısın çok da abi? uzun değil. 7 saat, 7,5 saatte. Avustralya'dan Endonezya 7 saat, evet. Ama Türkiye'ye çok uzak. Perth'ten 4 saat. Biz Melbourne'dan geldik. 7,5 saat falan sürdü. Ama Türkiye'ye giderken 14 saat şeye kadar, Doha'ya kadar. Doha'ya kadar. Doha'dan da 4,5 saat. 4,5 saat. Ankara. Bekleme Hemen falan derken neredeyse 24 saat. 24 saat. Aynen 24 saat sürüyor. Evet. Abi mikrofonu biraz daha yukarı. Aynen. Aynen konuşurmuş gibi mikrofonla. Abi biraz kendinden bahseder misin? Ne zamandan beri Avustralya'da yaşıyorsun ve ne zamandan beri evlisin Endonezyalı bir hanımla ve mutlu musun? 1989'un sonuncu ayında geldim. Yani 1990 diyelim. O zamandan beri Avustralya'dayım. 22 sene önce biz tanıştık ve evlendik. Nereden tanıştınız? Benim bir arkadaşım vardı. Hanımı Endonezyalıydı. Ben onu gördüm. Hanımının ona çok bağlı oluşu, çok saygılı oluşu benim dikkatimi çekti. Ondan önce de bir tanıdığım birisi aynı şekildeydi. Ben de araştırdım. Bir internetten yazdım. Kendime Avustralya'da yaşayan bir Türk'üm. Türk asıllı Avustralyalı. Bir uygulama var mıydı o zaman? Neydi? Bir vardı. Hatırlıyor musun? O zaman da üniversiteyi yeni bitirmişti benim eşim. Abisi de bir internet provider yeri açmış. Evet. Bu da orada çalışıyor. Onu görüyor. Dikkatini çekiyor benim ilanıma. Hani sırf meraktan soruyor. Diyor ki neden Endonezyalı eş arıyorsun? Evet. Ben de anlattım. Ondan sonra telefonlaştık, yazıştık. Bir müddet sonra ben geliyorum dedim. Evet. İlk önce abisiyle tanıştık. Babası önce bir rıza göstermedi. Sonra babası beni görünce o da razı oldu. Evlendik. Avustralya'ya getirttirdim. 2 tane de kızımız oldu. Hay maşallah. Birisi 20 yaşında, biri 19 yaşında. Evet. İsimleri Böyle ne? bir şekilde. Birisinin ismi Zeynep, öbürünün Zehra. Hay canlarım benim. Ne güzel Şimdi isimleri ikisi var. de üniversiteye gidiyorlar orada. Harika. Türkçe biliyorlar mı? Türkçeyi çok iyi biliyorlar. Bu arada yenge hanım da Benim- çok iyi Türkçe biliyor. Onunla da konuşacağız. Evet. O Türkçeyi çok iyi biliyor. Evde Türkçe konuşuyoruz. Bütün Türk yemeklerini biliyor. Harika abi. Yani sarmada sarar, mantı da yapar. Ah ah ah. Yani gerisini sen düşün. Peki abi ne iş yapıyorsun Avustralya'da? Uzun Ben- zamandır oradasın. Gurbettesin. Evet. Gurbette gurbetçisin diyelim. Ben ilk geldiğimde FPOS makineleri hem üretimi, hem tamiri, hem de programlamasını yapıyordum. Evet. En son yaptığım iş estetik ve medikal lazer makineleri üzerinde Evet. çalıştım. Evet abi. Bu şekilde. Şu anda çalışmıyorum. Çünkü Emekli misin? yok, emekli değilim. Ama emekliliğime de fazla yok.
6 sene falan var. Kaç yaşında emekli olunuyor ki Avustralya'da? 67 yaşında. 67, wow. Böyle Türkiye gibi değil yani. Kolay kolay emekli Türkiye'de de olamaz. 63 abi, arada 5 yaş. Türkiye'de kaç ya 20 sene çalışan emekli oluyor. Bilmiyorum onu. Genç emekliler var Türkiye'de. Doğru. Evet. Bazı şeylerde oluyor, mahallenin emekli falan olabilir. Evet. Peki abi hani Endonezya'ya ilk gelen evlenenlerden biri olarak düşünebilir miyiz seni? Düşünebilirsin. Çünkü hani kayıt altına alacağımız en eski biri 22 sensin yani. sene oldu. 22 yıl oldu 22 yıl evleneli. Peki hala o zaman teknoloji yok. İnternet doğru düzgün çekmiyoruz ya da bağlantılar çok sıkıntılı. Özellikle Endonezya gibi bir yerde interneti bulmuş yengem seninle kontak haline geçmiş. Kaderin cilvesi değil de nedir diyebiliriz yani, doğru değil mi? Doğru. Gerçi bunların imkanı vardı abisinden dolayı. O yüzden dolayı benim için herhangi bir sıkıntı yoktu. Benim zaten iş yerinde de çalışırken bile ben bununla konuşuyordum. Evde internet, iş yerinde internet. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Evet. İşte dediğim gibi bir müddet yazıştıktan iyice tabii ben iyice araştırdım. Daha başka adaylar da vardı benim için. Oo. Ben bunu seçtim. Peki şunu diyebilir miyiz? Endonezyalı eşim, 22 yıllık evliyim Evet. ve hiç pişman değilim. Hiç pişman değilim. Mutlu Hatta musun çok abi? çok memnunum. İyi ki Çok sorulan bir sorudur aslında. Evlendikten sonra çok merak ediliyor. Endonezyalı bir bayan Türk erkeğini mutlu eder mi? eder. Onun için ben kardeşimi de buraya getirdim. Nokta. Cevabı verdi abim zaten. Peki abi sana da geleceğim birazdan da neden bu kadar bekledin? Onun çok merak ediyorum. Onun cevabını istiyorum senden. Peki abi uzun zamandır Endonezya'ya gidip geliyorsun. Kaçıncı gelişin? Ya 6 ya 7 olacak. Bu 7. olabilir. Her 2 yılda bir geliyor musun? 3 yılda bir, 2 yılda bir. Yok. O kadar sık gelmiyorum. Çünkü bir de Türkiye'ye gitmemiz gerekiyor. He, doğru. Mesela İki ülke var sonuçta. Mesela ne zaman 2022'de Türkiye'deydim. Tekrar Türkiye'ye gidecektim ama bu kardeşimin evliliği çıkınca Türkiye'yi iptal ettik. Buraya geldik. İnşallah seneye Türkiye'ye. İnşallah. İnşallah. Mutluluğunuz daim olsun inşallah diyelim. İnşallah. Peki Avustralya'nın neresinde kalıyorsun? Avustralya'nın Melbourne şehrinde kalıyoruz. Melbourne şehrinde Victoria kalıyorsun. eyaletinde. Avustralya'nın nesi meşhur desek kanguruları falan meşhurdur değil mi abi? Onun Kangurusu, hakkında konuştuk. evet, kangurusu meşhur. Papağanları meşhur. Avustralya'da ne gibi bir iş ya da yatırım yapılabilir? Tavsiyelerin var mı? Avustralya'da ne gibi iş yapılabilir? Genelde Türkler kebapçılık yapıyor. Ama tabii bizim iş adamlarımız da var. Toptancılık yapıyorlar. Mesela benim bulunduğum bölgede çok Türk var. Yani İngilizce ikinci dil oluyor. Birinci dil Türkçe ve Arapça. Yani bu derece Arap ve Türk'ün en yoğun olduğu yerler. Doktorlarımız Türk, Evet. esnaflarımız Türk. Yani her çeşit meslekten Türk vatandaşı var diyorsun. Var. Biz hatta Türkiye'ye giderken bazı ürünleri mesela kasaptan sucuklarımızı, pastırmalarımızı alıp Türkiye'ye götürüyoruz. Vay Çünkü be. orada daha iyisi yapılıyor. Yani bu soru işareti bıraktı kafamda açıkçası. Kalite Mesela değişti mi? Ülkeyi mi değiştirdi yoksa? Valla Türkiye'de kalite değişmiş. Gittiğimde gördüm. Önceden buraya geldiğimde Türkiye'deki kaliteyi aradım. Ama herhalde bilmiyorum bu etler falan ithal mi oluyor? Eskisi gibi bulamadım yani. Bilmiyorum. Hayat pahalandığından dolayı her şey olabilir. Pekala abi, buradan seni izleyenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Ya da Endonezya'dan evlenmek isteyip de endişe içerisinde kalmış Bekir kardeşim, genelde bu soru bana soruluyor. Bu soruyu da söyleyeyim hem de paylaşalım beraber. Bekir kardeşim, ya durmazsa, ya mutlu olamazsa, ya kültür şoku yaşarsak ya da gelenek göreneklerimize aykırı olursa, geçinemezsek sorusuna cevabın ne olur? Geçinemezsek sorusu burası için mi? Endonezyalı bir bayanla evlenenle ya da erkekle evlenenle. Yani burada bir işe gireyim derse Türkiye'den gelen birisi için ben yapabileceğini hiç zannetmiyorum ama burada iş yeri açarsa olur. Eşi Endonezyalıysa kültür farkı yaşar mı? Yani geçimde sıkıntı olur mu? Geçimsizlik Geçimde olur mu? sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama tabii ki bir sıkıntısı bizde de oldu. Mesela eşim şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Çünkü
O Türkçeyi öğrendi. Evet. Uyum sağladı bize. Her bakımdan uyum Sen sağladı. Endonezya'yı öğrenmedin ama Ben- yenge hanım Türkçe öğrendi. Tabii ben öğrenemedim çünkü o sanki Türkiye'de yaşıyor gibi Melbourne'da. Ya. Onun Yani. hakkında da konuşacağız. Bu arada Evet. biz Melih abiyle uzun zamandır iletişim halindeyiz. Kendisinin yüzü burada, arkasından da konuştum devamlı. Allah razı olsun, çok desteği oldu. Ne desteği oldu derse, küçük kardeşlerimize, yetim kardeşlerimize devamlı destek oluyor. Devamlı arkasında durdu. Allah senden razı olsun bu arada. Allah senden de razı olsun. Eyvallah Öyle bir abi. organize yaptığın için. Yani bu unutulmayacak şeyler gerçekten de en büyük destekçilerinden bir tanesiydi kendisi. Uzun yıllardır da takip ediyor beni ve ailesine de tanıttı. Seni dizi gibi izliyoruz. Önceden dizi izliyorduk, şimdi seni izliyoruz. Allah razı olsun abi. Evet. Abi buradan seni izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Yengeme geçeceğiz çünkü onunla konuşacağız. Beni izleyen herkese bol bol selamlar, sevgiler gönderiyorum. Türkiye'deki akrabaların, izleyecek- Türkiye'deki akrabalarıma, Avustralya'daki arkadaşlara ve tanıdıklarımıza buradan bol bol selamlar. Aleykümselam abi. Bekarlara da gelip buradan evlenmelerini tavsiye ediyorum. Oo, patlayacak o zaman. Murat abi sen ne diyorsun? Burayı patlatmamız gerekiyor. Yani burayı bazı Çinlilerin eline bırakmamamız Bak bak. gerekiyor. Video kapalıyken başladı söyledi. Aslında yanlış değişik bir strateji Değişik bir ama strateji. güzel bir strateji. Yani diyorsun ki Çinliler burayı fethetmişler. Artık Yani Türkler fethetmek gelsin üzere. diyor musun abi? Türkler burayı fethetmedi. Daha çok gelsinler Çünkü mi? o bizim işimiz. Savunma değil, savaşın diyorsun yani. Öyle mi? Yani Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Mikrofona da disini. Nasılsın yenge? İyiyim, sağ Hoş ol. Siz geldin. nasılsın? Sağ Teşekkür olsun. ederim. Yenge kendinden biraz bahseder misin? Nasıl bahsedeyim? Nerelisin? Endonezya'nın hangi şehrindensin? Ben Jakarta'da doğdum. İşte, büyüdüm, okudum. Üniversite Semarang şehrine gittim. Evet. Bitirdim orada. Ondan sonra geri Jakarta'ya döndüm. Çalıştım biraz. Bitirdikten sonra üniversite. Ondan sonra eşim de işte buldum orada çatlan. Yani iki Sonra senelik. evlendiniz. Ondan sonra evlendik, geldik Avustralya'ya. Orada yaşadım yani. Peki bir Türk vatandaşıyla, bir Türk'le evli olmanın avantajları ve dezavantajları sence nedir? Avantajları biz Güzel çünkü aynı Müslümanız yani kültür ya da İslami yönden? İslamik yönden hiç sıkıntı yok. Evet. Yani ne sorular? Avantajları? Avantajları ya, onu avantajları. Dezavantajları önceden ilk başlangıç olarak işte dil olarak yani. Dil konusuydu. Dil konusunu. Kültür, gelenek, görenek Kültür benim için hiç Sorun sıkıntı yok olmadı. yani. Çünkü hemen hemen aynı yani. Aynı. Çünkü biz İslam'a uygun olduğundan dolayı Evet. kültürlerimiz. oydu zaten. Aynen. Evet. Sonrasında pekala pişmanlık demeyeceğim. Zaten mutlusunuz. Onu ben anladım. Endişe verici, seni üzdü mü? Hiç şimdiye kadar kavga ettiniz mi? Ya da ne bileyim hep Endonezya'da haberlerde şey çıkar. Türk erkekleri işte şiddete bağımlı. İşte kadına şiddet çok uyguluyorlar diye bir ara haber çıkmıştı CNN Endonezya'da. Sen böyle düşünüyor musun? Her evlilik tabii ki yani İnişli çıkışlı. İnişli çıkış var işte. Sadece kadına ya da erkeğe yani Suçlamamak lazım. Ya her şey bir nedeni var yani. Evet. İkisine de orta şeyleri bulması lazım yani çözmeye yani öyle. Anlaşarak, Ya anlaşarak. konuşarak tabii ki. anlaşıyorsun. Sorun Tabii yok yani. diyorsun. Ha. Pekala Türkiye'ye daha önce gittin. Bir kere gittim İnşallah nasip olur bir daha gidersin. inşallah. Türkiye ile Endonezya arasındaki fark nedir? Avustralya'yı sormuyorum. Zaten abim anlattı her şeyi. Türkiye mi, Endonezya mı? Benim için hemen hemen aynı gibi. Çünkü ben ilk zaten devamlı anlatıyor. Ben ilk gün geldim Türkiye'ye. Ertesi gün hemen alışveriş yapıyorum yatarken. yani. Niye? Bu gitmiş, alışveriş yapmış gelmiş. Daha ilk kez Türkiye'ye Allah geliyor Allah. ve ertesi günü.
Sabah kalkıyor, alışverişe gidiyor. Bu arada acayip Türk yemekleri yapıyormuş. Bir sarmalar sarıyormuş, bir Kayseri mantısı, başka. Bütün Türk yemekleri. Her şeyi Abo yapıyor. yenge sen gitme. Sen burada bir restoran aç. Ben bir video çekeyim, bütün Türkler gelir. Harbi Ekmek diyorum. yapar. Ekmek de yapıyor. Ekmek yapar, börekler. Türk Otelde börekleri. börek yapmışlar, ekmek yapmışlar. Nereden buldunuz fırını? Yoğurt- Yoğurt da yaptı. yapmışlar. Siz ne zaman geldiniz? Şimdi ben böyle samimi konuşuyorum. Biz abimle 2 yıldır hemen hemen kontak halindeyiz. İletişim halindeyiz. Ondan dolayı bu şekilde Ben seninle soracaklardır aslında daha abi. çok samimiyim. Eyvallah. Ben seni daha çok tanıyorum. Doğru söylüyor. Peki Göz abi. hakkım benim. Eyvallah abicim. Börek yapmayı biliyorsun yenge. Börek Çörek de. yapmayı. Tabii. Her şeyi, bütün Türk yemeklerini biliyorsun. Kızların da biliyor mu peki? Eşim biraz abartmış yani. O kadar da değil ama yaparım yani. Ya gördün mü? Alçak gönüllü diyor. Şimdi sarmayı artık benim kızlarım yapar yani. Vay işte biliyorsun ki öğrettin. Doğru mu? Yani demek ki biliyorlar. Yani mutlu olmanız dileğiyle diyelim. Arada bir Türkiye'ye de gidin. Annem baban sağ mı abi? Babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Annem sağ. Buradan onlara da selam olsun. Yaşı ne kadardı? Annemin yaşı 81. Ay maşallah Rabbim uzun ömürler nasip eylesin. Amin inşallah. Abi hazır mısın röportaja? Sizi. Mikrofon sende. Biraz kendinden bahseder misin? Yeni damat. Abim yeni damat oluyor. Ondan dolayı yeni damat diyorum. Aslında daha önce bir damat olduk da Endonezya'ya yeni Endonezya'nın damat. yeni damat. Aynen öyle. Doğru mu abi? Endonezya'da Aynen. O da şöyle bir abimdeki evliliği ve mutluluğu gördüm. Evet. İkincisi Avustralya'da çok böyle Türk'le evlenmiş olup Endonezyalı eşi olanları gördüm ve mutluluklarını gördüm. Türkiye'de evlenmeyi denedim ama yani Türkiye'dekiler bana kızmasın ama Türkiye'deki evlilikler daha çok maddiyata dayanıyor. Hani evin var mı, araban var mı, paran var mı? Hep kendilerine bir bedel biçtikleri için mutluluk, hayat arkadaşlığı hep ikinci planda kaldığı için gözüm korktu, istemedim. Daha önce evlilik hiç yapmadın mı abi sen? Türkiye'den yaptım. Ne kadar bir süre sürdü sonrasında ayrıldın? Ne zaman oldu ayrılalı? Valla Türkiye'de 2 evliliğim oldu. Şöyle söyleyeyim. Bir evliliğim, ilk evliliğim oldu genç yaşta. Evlendim, 4 yıl evli kaldım, ayrıldım. Sonra işte Avustralya'ya gittim. Avustralya'da bir Türk'le evlendim. Eşim kanser dolayısıyla kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Ondan sonra işte şimdi bir daha evleneceğim. Bunu Endonezyalı seçtim. Çünkü Peki neden Avustralyalılar da aynı şekilde düşünüyor mu? Hani diyorsun ya Türkiye'deki bazı kadınlar genelde maddiyata önem verdiğinden dolayı Türk erkekleri yurt dışında genelde eş Avustralya'da adayı seçiyor. yaşayan Türkleri söyleyeyim. Yok, Avustralya vatandaşı Türkleri hepsini genel olarak söylersen. Aynen öyle işte Avustralya'da yaşayan Türk vatandaşları. Yani az çok evlendiğim bir tane ölen eşim Avustralya'da yaşayan bir Türktü. O iyi çıkmıştı. Ondan memnundum. Allah rahmet eylesin. Ama kaybettim. Fakat ya bizim Türk kültüründe mi var bilmiyorum. Yani öncelik biraz maddiyat oluyor. O yüzden bu da beni korkuttu. Aslında kültür değil, bu zamanki ekonomik sıkıntılardan dolayı genç kızların Eskisi gibi Ee, annelerimizin, babalarımızın tabii. zamanındaki gibi değil. o zaman şu an Endonezya'da zaten maalesef Endonezya'da maksimum 5 ya da 10 yıl sonra aynı o şu anki Türkiye'deki genç kızların var olanların hepsini genel konuşmuyorum tabii ki. Aynı şekilde olacağına eminim çünkü teknoloji gelişiyor, sosyal medya ilerliyor, her yere gidiyor. Şehir merkezindeki bir Endonezya'nın şehir merkezindeki bir genç kızın kültür, gelenek, görenek ve bakış açısıyla Endonezya'nın herhangi bir köyünde yaşayan genç kızın bakış açısı aynı değil. Köydeki bazı gittiğimiz yerlerde 1000 TL'ye başlık parası ya da mehir istiyor. Şehirdeki mesela tutuyor, diyor ki ben diyor en az diyor 200.000 TL'lik altın isterim diyor. Onlara da şahit oldum. Şimdi her yerde her şey isteyen var. Evet. Her yerin iyisi kötüsü var derler ya, biz onu o şekilde yorumlamamız lazım aslında. Ama dediğine katılıyorum abi. Çünkü buraya gelen bütün yardımcı olduğumuz kardeşlerimiz, abilerimizin en büyük şikayeti şu. İkinci evliliği yapan ya da ilk evliliğini yapan. Bekir abi, Bekir kardeşim, benim bütçem yetmedi. Kardeşim buraya nasıl geldin? Benim ona değil, o düğünü yaparım.
Ama ondan sonra ne yapacağım? O 1 milyonluk düğünü yaparım. Peki o düğünden sonra ben ne yapacağım? Hayatımı nasıl idame ettireceğim? Hep istekleri, talepleri bitecek mi? Bitmeyecek mi? Devam edecek mi? Ya, Etmeyecek mi? Bir de şöyle bir şeye Bunları devamlı rastladım. Yani, şikayetini alıyorum abi. sadece o değil. Buradaki hanımlar ya da yani her çeşidi vardır da benim gördüğüm kadarıyla daha itaatkar, kocaya daha saygılı, daha anlayışlı. Örnek yenge hanımın abine yaptığı hizmeti Yani, yıllardır görüyorsun sonuçta. Yani Evet. hani, aynı evde mi kalıyorsunuz abi? Yan yana. Kardeşinle yan yanasın. Evlerimiz yan yana. Yani bunu şahit oluyorsun. Evet. 22 yıldır abin evli ve bunu görüyorsun. Şahit olduğun halde dedin ki ben Endonezya'dan evleneceğim. Evet. Bitirdin yani, kafanda noktayı koymuşsun. Aynen Çünkü öyle. şahit olduğun bir şey. Evet. Aslında benden daha tecrübelisiniz sizler. Sen benden daha tecrübelisin abi. Melih abi, açık konuşayım. Volkan abi sen de açıkçası. Neden dersen 22 yıldır Endonezyalı bir yengem var. Aynen 23 yıldır. Ben daha 8-9 yıldır evliyim. Bana 15 yıl önce ya da 12 yıl önce yenge deseler ki Bekir sen Endonezya'da yaşayacaksın. Endonezya'nın bütün adalarına gideceksin. Şehir şehir gezeceksin. Deli divane olacaksın. Araba süreceksin binlerce kilometre. Hadi oradan derdim. Yani ne oldum Ben de demeyeceğim. aynı Ne olacağım şekilde. diyeceksin. Aynen öyle. Doğru. Endonezya'dan, hatta Avustralya'dan evleneceğim. Sonra Endonezya'dan tekrar evleneceğim. Yani deselerdi inanmazdım. Yani hayatın, kaderin cilvesi. Bir de Aynen. şu var, 20 sene, 22 sene önceki Endonezya şimdi değişmiş. 22 sene önceki gibi değil. Benim söylemek Biraz istediğim önce o zaten. Söylemek istediğim için. Benim söylemek istediğim o zaten. Şimdi 5 yıl sonra, 10 yıl sonra Endonezya'da zaten bir Avrupalaşmış ama teknoloji olarak Avrupalaşmış. Kanalizasyondu işte bilmem ne, onları daha biraz daha geriden gelecek çünkü o koku falan yüzlerce yıl bence daha duracaktır. Endonezya'da Ben, sindi. Arabada gezerken dumandan boğuluyordum. Hala aynı abi. Yok, aynı değil. Şimdi Daha iyi. yani Daha tamam, iyi mi yine? sana göre öyle ama bana göre çok çok daha iyi. 20 yıl önce daha betermiş o zaman. Ya bütün arabalar inan hemen hemen %70'i 80'i duman atıyor. Kara şanzımanlı. İnan boğuluyordum. 4 saatte gidiyorduk bir yere trafikten. Şimdi trafik sanki daha da düzelmiş gibi. Wow. Bir de havası da bana çok şey geldi. Çok önemli bir şey. Yok, araba çoktu. Eskiden de çok araba vardı. Şimdi eski araba yok. He, şimdi eski araba yok diyor. Bak çok güzel bir cevap verdi. Eskiden ben diyordum ki Allah Allah, burası Türkiye'nin 80 sene önceki hali. Şimdiki bir şey soracağım abi. Çok önemli bir şey. Yenge hanım, size de soracağım. Nisa yenge. Endonezya'da evler nasıl? Arabalar nasıl? 22 sene öncesine nazaran arabalar çok lüks. Tabii burada çok lüks evler var. Yok, Ama- genel anlamda söylüyorum. Yani- İyisini kötüsünü değil. Arabaların fakiri de araba alıyor krediyle. Fakiri de motor alıyor ama ev alamıyorlar. Bir de arabalar çok ucuz. Arabalar çok ucuz. Arabalar ucuz. Avustralya'da da ucuz. Bir de krediyle çok basit alıyorlar burada. Evet. Ondan dolayı da arabaların hepsi yeni. Evet. Necip, aynen. Bu sene geldiğimde ben onu fark ettim. Hepsi yeni. Zaten abisi de öyle. Mesela en sıfır neyse Toyota iki Evet. tane şoförleriyle birlikte. Ama Türkiye'de tabii öyle şoförün olacak, hizmetçin olacak öyle bir şey yok. Avustralya'da Yenge? da yok. Ama burada Avustralya'da Çok maaşını güzel. veremezsin. 2000-3000 Ya euro nerede ya? dolardır, Nerede? Amerikan dolarıdır en az. yani bugün Avustralya'da çöpçü olacaksın ya. Eğer çok iyi para kazanmak Harbi mi istiyorsan. diyorsun abi? Yani Ne kadar maaşlar, ya ne kadar? mesela o tipteki şeyler kadar abi? Yani haftalık saatte 50 alıyorlar. dolar, Aynen, saatte 50 haftalık dolar. haftalık ne kadar olur sizce tahmini? İşine göre değişir. Mesela orada en çok parayı inşaatta çalışanlar, boyacı örnek vereyim. Bir boyacı ustası haftada 2000 dolar Geç, 2000 ne? geçiyor yani. 2000 birine dolar. çalışıyorsa. Ya. Ya bu bir şirkete çalışıyorsa, kendi çalışıyorsa günlük yevmiyesi 600 dolar falan. Wow. Büyük para. Büyük para. Çok Evet. büyük para. Yani aylık gelirleri Yani hemen işini hemen beceren 20.000 doları alan da vardır bu işlerde. El işçiliği çok güzel para kazandırıyor. o tabii zaman. işçilik çok pahalı Avustralya'da. O yüzden şimdi artık fabrikalar kapandı. Hep Çin'e ya da Tayland, Tayvan, Endonezya'da olabilir. Bu gibi ülkelere kaydı. Peki Avustralya'nın diyelim
nüfusu yaşlanıyor diyorlar. Sizce de öyle mi? Avustralya'nın Nüfusu evet. yaşlanıyor Evet. ama devamlı dışarıdan insan getirtiyor. Mesela şu anda Çalışmak için. Ama şimdi Türkiye'nin de nüfusu yaşlanıyor artık. O Evet, genç nüfus araştırmalara yaşlanmaya başladı. göre- Evet. Araştırmalara göre Türkiye'nin nüfusu da maalesef ekonomik krizlerden, hastalıklardan, savaşlardan dolayı da Türkiye'yi de etkilemiş durumda. Nedenlerinden en büyük de bunlardır zaten. Abi biraz kendinden sen istersen devam et. Neden dersen senin sözünü kestik. Biz devamlı yemeklerden falan girdik abi de Volkan abi anlatamadı. Yemek çok önemli. Abi Endonezyalıyla yeni damat olacağım diyorsun, evleneceğim diyorsun. Maliyetler, masraflar hakkında biraz konuşalım. Ne dersin? Seninle de konuşacağız bu arada abi. Haberin olsun. şimdi bunu Türkiye ile kıyaslarsak Ya fiyat söyle abi. Hani uçak biletini dahil et. yani 10 bin Avustralya doları gitti mi? Şimdiye kadar Provası, düğün organizasyonları, catering'i, mehir ne kadar verdin mesela? Her şeyi açık açık konuşuyorum. Takipçilerim canım ciğerim. Hepsi benim canlarım abi. Aynı siz nasılsanız onlar da izleyenler değerli insanlar. Vallahi- Yani. Saklamayın, her şeyi söyleyin. bizim gelişimiz sadece 10 bin dolar tuttu. Burada kalışımız. Ya bu düğünü karıştırmıyoruz. Abo ne yaptınız siz öyle ya? Nerede kaldınız? 5 yıldızlı otelde mi kalıyorsunuz? Apartmanda kalıyoruz. Güzel bir apartman yani. Kaç para verdiniz yenge? Sen nereye götürdün bunları? Bulunuk saya da Ben, istiyor. ben biraz abim biraz Tamam, o rahatına zaman o düşkün. hak etti o zaman. Abi sen ne kadar verdin düğün masrafına? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi parça parça verdim. Mesela Mehire ne kadar vereceksin onu anlat bana. 5 gram altın. 5 gram altın tamam o köşede. Düğün organizasyonunda ne kadar istedi yenge? Haberin var mı? 5.000 dolara yakında. 5.000 dolar. Ne O. yapıyor o? 30 bin dolar, 1000 Avustralya doları kaç? Indonesian money yapıyor. 6 bin lira düğün. 6 bin dolar düğün. 1000 dolar da işte altın de 7 bin dolar. 6000 7000 dolar. Amerikan doları mı? Avustralya doları. 1000 ama Avustralya doları kaç ama Endonezya parası yapıyor yenge? 10.500. Tamam 10 bin diyelim. Tamam mı? parasıyla da 60 21. juta mı? 60 juta nikaha 60 juta. vermiş. 5 juta da ya 5 gram yapıyor o da. 65 juta totali. Yani Bütün işte full paketi ihtimalle 7 bin. Bu arada bunun da başlangıcı da olaraktan söyleyelim. Yenge hanım daha önce hiç evlilik yapmamış. Yok. Yaş kaç? 79 doğumlu. 45 yaşında. 45 yaşında. 45 yaşında bir eş adayın. Daha önce hiç evlilik yapmamış. Hiç yapmamış. İlk Bunu bir evliliği benim. araştırdınız. Yenge hanım da buna kefil olmuş zaten. İnşallah mutlu olursun abi. İnşallah. Buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Pişmanlığın, bir endişen. Bak yol yakınken dön abi haberin olsun Vallahi- diyeceksin. Abi Pişmanlık sen söyle. değil de şöyle söyleyeyim sana. Volkan abiyi sıkıştırıyorum. Üst düzey bir memnuniyetim var. Keşke daha önce yapsaydım diyorum bunu. Yani boşa geçirdiğim zamanlar için üzülüyorum. Ay canım benim. Kaç yıl önce eşin vefat etti? 2015'te vefat etti. Allah rahmet eylesin abi tekrardan. Çoluk çocuk var mı? Yok, çocuğum yok. Olsun. İnşallah olursa artık Hadi. bu hanımdan. Hadi bakalım. benim 4 tane. 4 tane. 2 oğlum var ilk eşimden. 2 kızım da bu eşimden. Hala iletişim halinde misin oğullarınla? Tabii. Buradan onlara da İletişim selam halinde olsun. o olmaz zaman. mıyım? Bir tanesi Avustralya'da doğdu, büyüdü. Önceleri Türkiye'ye hiç gitmek istemiyordu. Ben onu bir tatile götürdüm. Bir gezdirdim. Eşi de Avustralyalı. Aa, 31 yaşında. Şimdi Türkiye'ye gitti. Artık oraya gelmeyeceğim baba diyor. Anca tatile gelirim. ay canım benim. Peki abi şey diyeceğim. İlk eşinle anlaşmalı olarak ayrıldın. Evet. Herhangi bir sorun oldu mu? Anlaşmalı olarak ayrılmadım. Anlaşamadığımız için. Ya anlaşmalı ayrılık derler ona. Yani. Peki Yani biliyorsun Türkiye'de aileler çok karıştığı için bizim de problemimiz biraz da o oldu. anladım. Bazı sorunlar yaşamışsın. Evet. Peki Melih abi hani çocukların bununla evlenmene karşı çıktılar mı? O zaman çocuk ufak mıydı yoksa? Küçüktüler. Bir müddet sonra çocukları ben aldım ki Avustralya'da çocuk almak Kolay bir şey eş, değil. yani kadından çocuk almak Çok zor. imkansız gibi bir şey. Demek Ben ki çok haklıydın. mücadeleci birisiyim. Yani işin peşini bırakmadım. Allah yardım da etti. Ve çocukları aldım. Çocuklar bende büyüdü diyebilirim. Ve beni de çok seviyorlar. Ben de onlara çok bağlıyım. Birbirimize çok düşkünüz. Duygulandın abi. Ağlıyor. Duygulanmaz Rahat ol mı? abi. Cansın abi. Peki Volkan abi Avustralya'ya götüren sensin. Benim. Evet.
Başka kardeşlerin yok. Yok. Tek kardeşin. Yok. Annen baban, annen Annem, babam- Türkiye'de, Yok, annem burada bizimle birlikte. Avustralya'da. Avustralya'da. Anneni de götürdün Avustralya'ya. Önce annemi babamı getirttirdim. Babam bir sene sonra vefat etti. Avustralya'da. Cenazesi Cenazesi de Avustralya'da. Yani mezarı Avustralya'da. mezarı Avustralya'da. O çok zor oluyor diyorlar. Diplomat bir abimiz gelmişti. O konu hakkında bana bilgi verdi. O zaman içini Gerçekten boşaltıyorlar çok falan zorlu. dediler. Çok zorlu. Bir şırıngayla bir şey basıyorlarmış kan akışı falan olmasın diye burundan falan abi. Yani her yer Enteresan şeyler Evet. gösterdi bana. Çok psikolojim bozuldu biz yani. bunu babamla konuştuk. Babam biliyordu vefat edeceğini. Çünkü kanserdi. Dedik her yer Allah'ın toprağı. Yerin altında işte ben gideyim Türkiye'de annemin babamın mezarının yanında yatayım. Öyle bir komşuluk ilişkisi yok. Evet. Ne yaptıysan burada onu götürüyorsun. Dolayısıyla babam da bunu idrak eden birisiydi. Konuştuk. Önceleri demişti ben Türkiye'ye gideyim orada gömüleyim diye ama sonra dedi beni buraya gömersiniz. O şekilde de oldu. Bir de biz orada yaşadığımız için yani ziyaretli şuydu buydu bizim için daha kolay. Bütün aile Avustralya'da açıkçası. Şu anda Hani tek kardeşin Türkiye'de zaten. akrabalarımız var ama yani kan bağı olarak en yakın kardeşim, annem, Hepimiz çocuklarım. Avustralya'dayız. Peki bir özlem, bir hasret var mı Türkiye'ye? Her zaman. Oluyor değil mi abi? Her zaman Türkiye'ye hasretlik çektik. Hatta 2 sene önce Türkiye'ye gidişimin sebepleri, daha doğrusu ondan önce de Türkiye'ye yerleşmek. Amacınız Türkiye'de yaşamaktı bir ara. Her şeyi ayarladım. Türkiye'ye gidiyordum. Bu Covid çıktı. Covid'den sonra döndüm. Gene Türkiye'ye gitme kararı vardı hala ama çocuklar üniversiteye başlayınca dedim şimdi onların bu okul hayatıyla şey yapmayın, oynamayın. Çünkü Türkiye'de farklı, Avustralya'da farklı. Avustralya'da kendileri daha kolayca gidip geliyorlar. Evet. Bir de mesela Türkiye'de bir üniversiteyi bitirdikten sonra bir iş bulsalar kim bilir tayinleri nereye çıkacak. Kolay değil. Ama Avustralya'da bize en yakın yerde iş bulabiliyorlar. Yani hayat Üniversite daha kolay. biter bitmez hemen iş Hemen. bulma İş var. imkanları var. Hem de yakın yani bize yakın bir yerde iş bulma imkanı var. Şimdi bir şey diyeceğim. Volkan abinin bir fotoğrafını gördüm. Biraz önce gösterdi. Ben inanamadım. Çok ciddiyim yani bir hastalık geçirmiş. Kalp krizi geçirdin Kalp krizi değil mi abi? geçirdim. Kaç kilo verdin bir yılda? 27 kilo. 27 kilo vermiş ve gerçekten de çok büyük bir değişim gerçekleşmiş. Peki abi Endonezya yemeklerini patır kütür yiyorum diyor. O yiyor. O çok sevdi. Ben alışamadım. Bu 7. gelişim belki. Hala, Her şeyi yiyor. ha diyorum ya ekmeğe falan yapacağız diye hazırlıklı Kertenkele geldik. falan da yedin mi yoksa abi? Yok o tür şeyler yemedim. Ne yedin hep? Yengem diyor ki Biz değişik de enteresan yemiyoruz kertenkele. tofu mofu falan yiyor diyor. Hepsini Geçen gittik, götürüyor. bizi yedirdiler hep. Neler oldu neler anlatacağım. Videoyu sonra izlersiniz. Bana birader hepsini götürüyor. Ama benim sıkıntılarım oluyor yemek hususunda. Buraya ilk geldiğim sıralarda, ilk gelişlerimde hep McDonald's, Kentucky, hep buralardan yiyordum. Bir de o zamanlar çok aşırı yemek yiyordum. Gençlik de var tabii. Gençlik var tabii. Öyle bir porsiyon, 2 porsiyon, 3 porsiyonla doymuyorduk. Hatta o satıcı şaşırıyordu yani. Şimdi ne yapıyor? Otelin içine fırın almışlar. Hamur yoğuruyorlar, yoğurt yapıyorlar, çörek, börek, Ekmek hepsini yapıyoruz. ekmek. Çok ciddi ha Zaten yapıyorlar. Avustralya'dan zeytini, peyniri, sucuğu falan hepsini getirdik. Her şeyi getirdin mi abi? Her şeyi getirdik. Hatta kayınbirader dedi ki siz bunu nasıl geçirdiniz gündür? Harbi ha. Dedik Nasıl? vallahi geçti hiç. Sorun çıkmadı. Ya baharat haricinde bütün her şey yetiyor Yani da. bavulu doldurduk. Aile Hatta ekmek olduğundan getirdik. Bu Libanis şu yuvarlak Paket. kaç tane getirdik? 6-7 tane paket de ekmek getirdik. Bitti mi? 2 tane falan kaldı galiba. Az kaldı bunları. Yavaş yavaş karıştırarak yiyin. Ekmek abi burada altın değerinde abi. Yapıyoruz biz zaten. İyi abi iyi. Peki Volkan abi buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Hani tavsiye işte ne zamandan beri yenge hanımla konuşuyordun bu arada? Valla bir seneyi geçkin yani Bir 15 seneyi aydır falan telefonda İngilizce görüşüyorduk. olarak mı konuşuyorsunuz? Tabii İngilizce olarak konuşuyoruz. Bazen Google Translate'dan Endonezyaca da çevirebiliyordum. En büyük sıkıntın ve problemin ne oldu mesela bu konuşmalar arasında? Yani seni zorlayan bir şey oldu mu? Anlaşmamazlık.
İşte kültür, gelenek, görenek. Valla çok fazla olmadı. Yani İslam kültürümüz aynı olduğu için anlaşıyoruz. Yani öbür türlü ufak tefek şeylere ben anlayış gösteririm, o bana anlayış gösteriyor. Öyle büyük bir problem yaşamadık. Yani diyorsun ki beni zorlayan bir şey olmadı. Müslümanlık Sadece sayesinde şöyle diyor. bir şey var. Biz Türkler biraz daha böyle aceleci ve çok hareketliyiz. Bunlar da tam tersi biraz daha yavaş, daha sakinler. Ama ortak noktayı buluyoruz. Ya bu Endonezya'nın maalesef bütün her yerinde geçerli. Endonezyalılar biraz daha aman yani relax takılırlar. Sabır sabır derler yani sabırlı Aynen. ol sabır. Biz de sabırsız bir milletiz. Aynen. Açık konuşayım yani kim ne derse desin. Ben kendimden örnek veriyorum. Ben sabırlı bir adam değilim. İş bitecek bitti. İşi bitirme hedefindeyim. Hemen olacak bitireceğiz kafamız rahat olacak. Ondan sonraki günlerde kafamız İşte yani bozulsun. aradaki tek fark o. Yani buradakiler biraz daha sakin ve yavaş gidiyor. Öyle doğru söylüyorsun. Peki buradan seni izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Vallahi beni izleyeceklere şunu tavsiye ederim. Endonezya'ya gelin ve evlilik yapın. Ben bekarlara söylüyorum. Mutlu olacağınıza inanıyorum. Abi bütün ordu gibi 80 milyonu buraya getirme de başımız. Evliler de gelsin. Ama o o da olabilir. Evli olanlar da gelsin. Yani- Tatilini yaparlar. Şimdi benim YouTube kanalımda bir şikayeti sizinle beraber dile getirmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse bana çok sorulan bir soru var. Bekir kardeşim, senin en çok sorun yaşadığın bir problem nedir? En çok neyden yana muzdaripim ya da şikayetçiyim? Burada yardımcı olduğum işte Türk erkeklerinin daha öncesinde evlilik yapmış Türkiye'de, boşanmış, buraya geliyor, ikinci evliliğini yapıyor. Bu eski eşi beni buluyor. Kadın. Bana olmadık hakaretler, olmadık laflar. Sen niye yardım ediyorsun? Onun Allah bilmem belasını versin falan. Bana da bela okuyor. Sen İşte- niye rehberlik yapıyorsun? Adam 5 yıl önce boşanmış. İşte aradaki Kadın nereden bulmuş? Bak. Yani işte 5 yıl önce boşanmış. Türk kadınının farkı bu. Bu yüzden burada ben evliliği seçiyorum. Yani Türkiye'deki kadınları kınamıyorum, kötülemiyorum ama yani şimdi düşün yani bir işin peşini bak bırakmıyor. Bu arada seni bayağı bir hırpalayacaklar, haberin olsun abi. Büyük Vallahi ihtimalle istediği- çok yorumda gelecekler, işte sen nasıl Türk kadınlarını şey yaparsın, kötülersin. Geçen bir diplomatın düğününün videosunu çektik. İşte normalde çekmemem lazım. Ya çekeyim de dedim, hani dursun orada paylaşayım. Onun da sonunda zaten telif hakkı geldi, müzik eklemiştik. Orada en az 7-8 tane kadın takipçimiz ya da bilmiyorum nereden geldiğini, takipçi de değil büyük ihtimalle, bana küfür ediyor. O diplomat abimize küfür ediyor. Vay işte kaçırdık elimizden altın değerinde adamı. Senin Allah belanı versin. Sen niye ona yardımcı oluyorsun? Sen olmazsan belki o insanlar rağbet göstermeyecek, destek almayacaklar ya da gitmeyecekler diyor. Ben suçlu olurum. Şimdi O zaman- ben işimi yapıyorum. Benim ne suçum var abi? Ben kimseyle Boş vereceksin. yenge ben kimseye iş bulmuyorum ki. Ben boş vereyim de yani hani Ben o insanlar zaman şey şöyle bir yapıyor. şey söyleyeyim. Biz Buyur buraya el atıyoruz. Biz Osmanlı Fetih buraya el yapıyoruz atıyoruz. buraya fetih yapıyoruz. Fetih yapıyoruz. Aynen. Biz öncü birliğiz değil mi abi? Şöyle bir örnek vereyim. Ben Volkan abiye bak. 2023'te Türkiye'ye gittim. He. Ve gittim de evlenmek istedim. Çok Türk kadınıyla evlilik için konuştuğumda yani 7-8 kişiyle görüştüğümde hani bir benden ne beklediğini sorduğumda bana ilk söyledikleri Söyle abi söyle. Açıl. ne kadar maaş alıyorsun? Evin var mı? Araban var mı? Şimdi ben kendime bir eş ve hayat arkadaşı arıyorum. Bankamatik, banka gazeteri mi? Babamın lafı vardı. Banka gazeteri değilim yavrum ben. Olmaya var da sen ona mı geliyorsun? Şimdi bana mı parayla geliyorsun? olduktan sonra Yaşanılmış şeyler. Ben şakasına biraz da yumuşatmaya çalışıyorum ortamı ama abim yaşadığı gerçekten çok şimdi inanılmaz ben şeyler yani. Türk kadına karşı değilim veya ona karşı bir gıcım yok. Halbuki İlk gelse tercihim yani hepsi Türktü. var. Yok değil. Ama hep böyle rastlayınca Oraya gelmeyecek. ben o zaman fikrimi değiştirdim ve bu yüzden Endonezya'ya geldim. Ve Endonezya'da hiç maddi bir problemle, bir soruyla karşılaşmadım. Ve abime bakıyorum acayip stresli konuşuyor. Demek ki Yani- Türk kadınları strese sokuyor. Soktu beni.
Ve streslisin. Arkada Murat abi diyor ki, abim Murat abi diyor ki hani strese sokmuşlar diyor. Ondan dolayı diyor gergin konuşuyor diyor. Bilmiyorum, yorumlarda çok ağır şeyler gelecek. Hani vay sen Türk kadınını kötülüyorsun falan diyebilirler. Onun bilgisini verelim. Ben kötülemiyorum. Kötüleme yok. Bunun açıkçası söylüyorum. Doğrusunu Herhangi konuşuyorum. bir kötüleme yok. İnsanlar yaşadıklarını anlatıyorlar. Ben de burada kimseyi teşvik etmiyorum. Burada kimseye gelin de hadi evlenin demiyorum. Ben sizlerin aracınızım. Hani sizler ne söylüyorsanız ben onu paylaşıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Yani yok diplomatı elimden kaçırdım. Vay gitti elimden falan diye yorumlar yazılmış. Terbiyesiz. Onu yazacağına Onu yazan bayan mı? bayanlar yazıyor. Onu yazacağınıza elinizdekilerin değerini bilin ki onlar dışarı çıkmasın. Sahip çıkın. Ya sahip çıkmak değil, değerini bilsinler abi. Yani hani evdi, maldı, mülktü. Bir tane YouTube'da bir video izledim dostlar. İsterseniz kendiniz araştırabilirsiniz. Şey diyor, gelin arabadan inmiyor. Bana ne ya? Bana ne diyor? Aynen böyle cırtlak sesiyle. Bir tane daha altın isterim. Bir tane bilezik isterim. Yoksa inmem arabadan diyor. Alıyor küpü sinirden yere vuruyor. Eyvah dedim, o damada Allah sabır versin. O aileye Allah sabır versin. Aynen öyle. Sen öyle bir şey ne gördüm ne duydum şimdiye kadar. Yani buradaki kültür, gelenek, görenekten dolayı değil aslında. Türkiye'de de eskiden öyle değildi. Bizim annelerimiz falan Ya kurban öyle olayım değil analarımız ya. abi Evet. ya. Değişti, millet neler değişti, her çektiler şey diye değişti abi ya. Sabrettiler. Kim ne derse desin, gidin sosyal medyada herkes birbirlerini zaten paylaşıyor. İstanbul'da, Ankara'da geziyorlar, tozuyorlar. Sokakta birine, bak çok ciddiyim. Avustralya'da yaparsınız, burada yaparsınız. Şunu yapayım, hani şunu yapın Türkiye'de. Merhaba, nasılsın? Sapık, Allah senin belanı versin der, çantayı kafana vurur. Yapar Aynen. mı? Yapar. Vallahi yapar. Bak vallahi yaparlar. Günaydın bile desen sapık mısın sen? Bana ne bakıyorsun der. Ama burada Endonezyalılar ne Hep yapıyor? güler Gel, yüz. sen söyle. Selam söylüyorlar Ya, yani. selam veriyorlar değil mi? Hello pa, hello mas. Baba tanımıyorsun. Niye? Sapık mı diyor bana? Yok. Ama bunun zarif olanlar var. Dayak yedim Bekir diyor. Dayak yedim diyor. Adam gelmiş ağlıyor bana. Şimdi Dayak yedim diyor. Millete taciz ediyor diye beni bağırdı diyor milletin içinde diyor. senin videolarında Çok kibar insanlar. senin videolarında en çok şunu izlemiştim. Gelen çoğu Türkler işte gülen insanların ülkesi. Gülüyorlar abi. Benim ilk gelişim Yani gülüyor ve derken gerçekten gülümseme, doğruymuş. gülümsüyor. Tebessüm ediyorlar. Tebessüm. Evet, doğru. İşte bunu ben Türkiye'de çok zor görüyorum. Aslında ben bunu derken ilk Endonezya'ya geldiğimde eş adayım, eşim bile yani kendi eşim bile gülüyordu abi. Ben hatta eşimi çok azarladım biliyor musun bu konuda. İstanbul'a gittiğimiz zaman gülmeyeceksin dedi. Yani Abi birine gülersen yani sapığı da çok, delisi de çok. Yani polis gelir sen deli misin der alır gider yani böyle insanlar da var şikayet ederler. Bu kadın deli mi ne gülüyor falan der. Ben de birkaç kere ikaz Çok ettim. dikkat etmek lazım. Bakın bu çok önemli bir şey söyledin. Çok hani altını çizerek söylüyorum. Eğer eşiniz Endonezyalıysa Türkiye'ye götürdüğünüz zaman buradaki sohbeti, münakaşayı işte güler yüzlülüğü görüyorsunuz. İnsanlar zaten gülüyor, tebessüm ediyor. Türkiye'ye gittiği zaman zaten güldüğünle dikkat çekiyor. aynen. Bu çok önemli bir şey aslında. Onun için de deli aha bu diyorlar yani. Deli diyorlar ya da bir şey diyorlar. Ben eşimi çok Yani yanlış azarladım abi. anlaşılıyor değil mi? Yanlış anlaşılıyor. Başka dikkatinizi çeken bir şey oldu mu Endonezya hakkında? Başka dikkatimizi aklıma bir şey gelmiyor. Kültür, gelenek, yemekler hakkında konuştuk. Valla ben sevdim yani mesela şöyle söyleyeyim. Abim biraz bana anlatmış işte iklimin çok sıcak oluşu, yiyecekleri. Hani ilk geldiğim için bunlara korkarak geldim ve hani şöyle söyleyeyim ben yaşasam burada yaşayabilirim. Mesela Malezya'ya gittik biz. Malezya çok daha sıcak. Gezemedik. Abi sen her şeye hazırlıklı gelmişsin. Evet yani Ya ben bunun Sen her şeye hazırlıklı şansına havalar da güzel. Şöyle söyleyeyim, Mayıs-Haziran ayları böyle oluyor. Güzel olur. Ağustos çok sıcaktır. İnanılmaz sıcak hava olur. Yani nefes alamazsın, pişik olursun buralardan. Geldiğin oldu mu pişik? Ben o pişik olmadım ama çok rahatsız oldum. Olursun. Yani klima olmayan bir yerde duramadım. O zamanlar hala var mıydı klimalar? Yoktu. Babasının evinde de yoktu. Ben orada Vantilatörler kalayım diye vardı. onlar klima taktılar. Ha. Ya ben bunun ailesinden de çok memnunum. Mesela 2 tane kayınım var. Bir tanesi güvenlik gibi yanımda. Öbürü bütün Koruma gibi geziyorlar. her şeyle arabasını, şoförünü bize hep tahsis ediyor. Bu geldiğimizde de öyle. Ondan önceki geldiklerimizde de öyle.
Yani ailesinden de çok memnunum. Annesinden, babasından hiçbir yanlış görmedim. Yani bizim evlilik hayatımıza hiçbir zaman karışmadılar. Sen Mesela bak bizde öyle değil. Bizim Türk kültürünü biliyorsun. Yani aileler çok karıştığı için çok evlilikler bitiyor. Yani şunu çok duyar oldum. Ailelerin evliliklerin içerisine girip evlilikleri bozması çok fazla yaygınlaştı. Bundan Maalesef. muzdarip ve şikayet edenler var, muzdarip olanlar var. Genelde evlenen kızlara, eşlere babası, kızın babası genelde şunu diyor. Bak diyor, kızımı üzersen alırım elinden diyor. Yani bak dikkat et. Adam ne kadar dikkat etse de sosyal medyanın gücüyle işte değişik tarzda birini de bulabiliyor kadın. Mesela çok hayatların dertlerini dinliyorum abi. Buraya gelenlerin inanılmaz hayat hikayelerini duyuyorum. Bazıları eşini başkasıyla yatakta bulmuş. Yani bu acı verici şeyler. İsim vermeden konuşuyorum. Çok rahat konuşuyorum çünkü. Bazıları işte bir tırcıyla yakalanmış. Bazıları efendime söyleyeyim çocuğu kapıya kapatıp gitmiş tatile. Yani böyle müzdarip olup da erkekler geldi, dertlerini anlatıyorlar. Sadece onların ağızlarından duymuyorum bunları. Burada net olarak söylüyorum. Annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle konuşuyorum bu adam. Evet. Ben buraya gelenlere yardımcı olurken bütün sülalesiyle akraba oluyorum abi. İnanılmaz iletişim kuruyorum. Bekir, sen bu adama nasıl güveniyorsun da yardım ediyorsun? Bir, işim gereği yardım ediyorum. İkincisi, seçiyorum abi. Yani yardım ettiğim insanlara çok araştırıyorum. Annenle konuşabilir miyim? Baban var mı? Babanla konuşabilir miyim? Kardeşlerin varsa bir görüntülü grup araması yap istersen. Konuşalım hep beraber. Sohbet edelim. Seni anlatsınlar biraz ki seni anlayayım, anlatayım. Yani bu şekilde. Çünkü bu da bir risk. Sen götürüyorsun, adam tamam bütün belgelerini getiriyor, temiz kağıdını getiriyor, adliyesi temiz bilmem ne. Gidiyorsun adama yardımcı oluyorsun, alıyor götürüyor. Ben devamlı onların yanında bulunmuyorum ki. evet. Adam alıp götürüyor, ne yapıyor, ne ediyor. 7/24 takip edemiyorum. Tabii telefonda iletişim halindeyim ama hani onun da en azından götürdüğünde kalbim, içim rahat olsun istiyorum. Ondan dolayı bu şekilde profesyonel şekilde hareket etmeye çalışıyorum. Evet. Zaten ahlakı kötü olan adamı televizyon ekranlarında belli eder kendini. Doğru. Ekranlarda gözükür. Bana hep şey diyorlar. Ya kardeşim sen de hep mülayim adamları mı seçiyorsun? Bunu demesi zaten bir seçenek. Böyle adamlar olmasa ben neye videosunu çekeyim? Niye adamı göstereyim? Niye yardım edeyim ki? Bu da bir risk. Kızın ailesiyle de akraba oluyorum. Erkeğin ailesiyle de akraba oluyorum. Şimdi sen abi geldin buraya Volkan abi. Evleneceksin ama eşinin ailesiyle de öyle bir bağ kuracaksın ki. Hatta sen Türkiye'de bile takip ediyorsun. Gideceğim, bu arada güzel videolar Kendi geliyor. videolarında burada evlendirdin. Bir de gittin Türkiye'de takip ettin. Şimdi spoiler vermeyeceğim ama efsane videolar geliyor. Türkiye turu yapacağız. Öyle mi? Efsane. Maşallah. Hani Ama Avustralya turuna da bekliyoruz. abi Avustralya'ya vize çok meşakkatli. Biraz Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. davetiye gönder gelirim abi. Avustralya'da Davetiye çok yok. takipçim ve Davetiye sevdiklerim var. mı bilmiyorum. Var mı öyle bir davetiye yok. Evet. Şöyle bir 100.000 takipçim olsun abi inşallah. Evet. İnşallah. 100.000 İnşallah 100.000 orada da- takipçi olması için abone olun lütfen. Bir de orada video çekersin. Abi Biz efsane. aboneyiz de zaten. Ben 2 kere aboneyim. Televizyondan mı olur? Yok 2 tane telefonum var. İkisinden de Aslan aboneyim. abim görüyor musunuz? Hatta- Arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Geldiniz, zahmet ettiniz. Abi, Melih abi, teşekkür Volkan ederiz. abi, Nisa Seni yenge. böyle yüz yüze tanımaktan da çok memnuniyet duydum. Allah razı olsun. Gerçekten çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Biz de mutlu olduk. İletişimi koparmıyoruz zaten. Tabii ki. Tabii. Abi ben hakkını helal et. Düğününde yanında olamayacağım. Türkiye'de olacağım çünkü. Anlıyorum. 6-7 ay öncesinden bileti aldık. 8 ay öncesinden hatta. Türkiye'ye gidiyoruz ailemle beraber. Meşakkatli bir yolculuk olacak. Zorlu bir yolculuk olacak. Çünkü biliyorsun oğlumun durumunu. Evet. Zahmetli bir yolculuk çekiyoruz ama inşallah hayırlısıyla gideceğiz. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Ailemizle ziyaret edeceğiz. Türkiye'de buluşacağımız takipçiler olacak. Sohbet edeceğimiz kardeşlerimiz ve ziyaret edeceğimiz sürpriz videolar olacak. Takipte kalmayı unutmayın efendim. Buradan sizi izleyenlere son bir kez bir Sampay Cumpa der misiniz? Sampay Cumpa. Sampay Cumpay. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Endonezya Java Adası'ndan hoşça kalın. Sampay Jumpa.